dr.jb Klinik'ten herkese merhabalar. Ben Doktor Mustafa Behram. Ben Doktor Çağla Jasmin Deliorman. Çağla Hocam bugün ne konuşalım? Bugün biraz doğum konuşalım. Doğum konuşalım. Ne diyelim? Normal doğum, sezaryen. Sezaryen, evet. Ben burada bir düzeltme yapmak istiyorum. Tabii ki. Biz normal doğum diyoruz ama bunun adını vajinal doğum olarak düzeltelim. Vajinal doğum bir de sezaryen doğum. Çünkü diğerine normal doğum dediğimiz zaman sezaryen sanki anormal bir doğum çeşidiymiş gibi algılanıyor. Öyle değil. Sezaryen da gerektiği yerlerde annenin, gerektiği yerlerde bebeğin hayatını kurtaran bir doğum çeşididir. Vajinal yoldan doğum yapabilirsiniz, sezaryen yoluyla doğum yapabilirsiniz. Vajinal yoldan doğumda en önemli şey hastamızın bilinçli olması. Bizim nelerle karşılaşacağımızı bilen hastalarımız, anne adaylarımız vajinal yoldan doğurabiliyor. O yüzden mutlaka ama mutlaka ben vajinal yoldan doğurmak istiyorum diyorsanız bilgili olmalısınız. Bilinçli olmalısınız. Vajinal doğum sırasında başımıza neler geliyor? Nasıl bir yolculuğa çıkıyoruz bilmemiz gerekiyor. Çünkü uzun bir yolculuk. Bu uzun yolculukta neler çıkabilir? O neler çıkacak? Nasıl mücadele edeceğiz? Nasıl çözümler bulacağız? Bunları bilmemiz gerekiyor. Peki Mustafa Hocam, evet. Yani bu bilgileri kimden alacağız? Annemizden mi, ablamızdan mı, komşumuzdan mı? Yoksa Doktorumuzdan mı? Şimdi Çağla Hocam ben her zaman için şöyle demişimdir. Gebe kaldıktan sonra hangi doktora gidelim diye hemen araştırılmaya başlanıyor. Ben de diyorum ki gebe kalmadan önce hangi doktora gideceğinizi araştırın, karar verin. Gebe kalmadan önce doktorunuza gidin. Ve yola onunla başlayın. Sayısız doktor araştırabilirsiniz. İstediğiniz kadar araştırın. Hiç önemli değil. Ama bir doktorda karar kılın. İçinize sinsin. Artık onun dediğinin de dışına çıkmayın. Öbür türlü çok büyük kafa karışıklığı olur. İşin içinden çıkamazsınız. 9 ay boyunca çok perişan olursunuz. Çünkü bir sürü soru işaretiyle karşılaşırsınız. Kafanız çok karışır. Tıpta Mustafa Hocam yani 2-2 4 etmiyor. Bravo. Herkesin bir yoğurt yiyişi var. Şimdi bana hastalar geliyor ki hocam ben 3 tane doktora gittim işte siz 4. doktorsunuz diyen de var. Çok fazla dediğiniz gibi kafa karışıklığı olan da var. Bu da doğru, bu da doğru. İkisi de doğru ama ben bu şekilde yapıyorum. Diğer doktor bu şekilde yapıyor. Ne bu onun yaptığı yanlıştır ne de bunun yaptığı yanlıştır. Sizin için hangisi sizin aklınıza yatıyorsa, mantığınıza yatıyorsa, size uygunsa onu seçeceksiniz. Ona göre yol belirleyeceksiniz. Dediğin çok doğru. Öncesinde bir karar almak lazım bununla ilgili. Gebelik takibi çok önemlidir. Gebelik eğitimi de çok önemlidir. Çok çok önemli. Ben hep şöyle derim. Hakemin bir de hekimin yorum farkı vardır. Hele hele bizim tıpta hastalık yoktur. Hastanın kendisi vardır. Kişiye göre tedavi programı planlanmalı. Hele hele gebelik apayrı bambaşka bir şey. Evet. Peki hocam, şimdi vajinal doğumda ne dedik? Annemiz mutlaka ama mutlaka bilinçli olması gerekiyor. Bilgilenmiş olması gerekiyor. 2 ne dersiniz? 2'den önemli. Ben sabır diyorum. Evet. Vajinal doğum yapacaksanız sabırlı olacaksınız. Çünkü vajinal doğumda bizim kontrolümüzün dışında bebek kendisi o kemik pelvise giriyor. Vajinal doğumda en önemli ikinci nokta annemizin sabırlı olması gerekiyor. Çünkü doğum eylemi başladı diyoruz ama doğum eylemi başladığında bebek kendisi kemik pelvise, o çatı dediğimiz yerden kendisi geçiyor. Beklememiz gerekiyor, sabretmemiz gerekiyor. Bebeğin kafası o kemik pelvisten uygun bir açıdan geçmesi gerekiyor. Sabırla beklememiz gerekiyor. Şöyle de baktığımız zaman işte bebeğimizin kafası burada, kemik pelvisten kendisi geçiyor. Biz dışarıdan bir şey yapamıyoruz. Siz saatlerce sancı çekip hocam niye daha doğurmuyorum, niye doğuramıyorum diyorsunuz ama bebeğin kendisi
o kemik pelvisten uygun şekilde geçmesi gerekiyor. Sancınız olacak, rahim ağzınız tamamen açılacak, bebek kafası kemik pelvisten uygun bir şekilde geçecek ve ancak o zaman sağlıklı vajinal bir doğum gerçekleşiyor. Bir de kemikten geçerken belli bir dönme hareketi var bu bebeklerin. Bravo. Onun da oluşması lazım. Tamamen fizyolojik bir olaydır. Her zaman ben de söylerim. Bizim orada görevimiz bebeği karşılamak. Vajinal doğum sırasında sabırlı olmamız gerekiyor. Bebeğin kafası kemik pelvisten geçmesi gerekiyor. Rahim ağzı tamamen açılması gerekiyor. Bu dönemde eğer ısrarcı olursak, aceleci olursak yanlış hamleler yapabiliriz. Oradan sezeryana dönebilir. O yüzden sabırlı olmamız gerekiyor. Sancıların başladı, hemen doğuracaksın diye bir şey yok. Hele hele ilk doğumlarda yok. Evet, suyum geldi, hemen doğuracağım diye bir şey yok. 12 saat hatta 24 saat beklediğimiz doğumlar olabiliyor Çağla Hocam. O yüzden sancımız başladı, işte suyumuz geldi, sabırla beklememiz gerekiyor. Özellikle vajinal doğumlarda sabır çok önemli. Vajinal doğum sırasında biz NST ile beraber bebeğin kalp atışlarını takip ediyoruz. Vajinal doğum sırasında bebek strese girerse kalp atışları düşer. Kalp atışları düşerse hemen sezeryana almamız gerekebilir. O yüzden her aşamasını yakından takip etmek zorundayız. Bebek strese giriyor mu, girmiyor mu bakmamız, değerlendirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda normal doğum esnasında geçen sürede dediğin gibi daha önceden bazen 10 saat olabiliyor, bazen 12, bazen 24 saat olabiliyor. Ama biz aktif doğum eğilimi başladıktan sonra yani ağrıların şiddeti artıp rahim ağzı açıklığı 4 santimden sonrası için sıra gelen muayenelerle bu bebek aşağı doğru kemik yapıya doğru geliyor mu? Rotasyonunu yani içerideki dönme hareketini yapıyor mu? Açılma ilerliyor mu diye takip etmemiz lazım. Çünkü neden? Bazen bebekler bu kemik yapının içinde herhangi bir seviyede kalabilir, ilerlemeyebilir. Bazen bu dönme hareketini yapmayabilir. Biz bunu erken safhada tespit edersek anneyi de bu konuda daha önce bilgilendirmiş oluruz ve deriz ki normal doğum bundan sonra artık mümkün değil. Sizi sezaryen almak zorundayız. Doktor olarak bizim normal doğumdaki görevimiz bu. Bebeği takip etmek, ilerleyişini takip etmek ve doğum olacağı zaman onu sağlıklı bir şekilde karşılamak. Koruyabilmek. Evet. O yüzden bebeğin kemik pelvisten, o kemikten kafasının geçmesi ne kadar ilerliyor, ne kadar aşağı iniyor süreyle kıyaslıyoruz. Sağlıklı diyoruz, tamam diyoruz, her şey yolunda gidiyor. Vajinal doğumu bekliyoruz. Ama erkenden Çağla Hocam'ın dediği gibi bir problem tespit ediyoruz. Bebek ilerlemiyor. Rahim ağzı açılıyor ama bebek yukarıda kalıyor. O zaman diyoruz ki başla, bebeğin başıyla pelvis arasında bir uyumsuzluk var. Artık daha fazla ağrı çekme, ilerlemez. Oradan biz daha sağlıklı olsun diye, bebek de daha zorlanmasın diye oradan sezeryana dönme kararı alıyoruz. Bunların hepsi dediğim gibi uzun bir yolculuk, süreç içerisinde anne ile babayla biz hekimler ortak bir karar alıyoruz ve doğumun şekline öyle karar veriyoruz. Vajinal doğum, illa vajinal doğum, illa vajinal doğum diye bir şey doğru değil, kabul etmiyorum. Burada en önemli olan şey annenin sağlıklı olması, bebeğin sağlıklı olması, sağlıklı bir şekilde sizlere eve gönderebilmemiz. Merak edilen soruları videonun altına yazabilirsiniz. Elimizden geldiğince Çağla Hocam'la beraber cevaplamaya devam edeceğiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın.